Biliyorsunuz uzun zamandır yollardayız. Dünyanın farklı ülkelerinden güzel görüntüler aktardık, güzel videolar hazırladık ve bu aynı şekilde böyle devam ediyor. Yaklaşık 2,5 yıl önce Bali'ye gelmiştim. Bali'de böyle güzel bir 2 ay geçirmiştim. 2 ayın sonunda aklımın bir tarafı böyle hep burada kaldı. Yani birçok ülkeye gittim. Asya civarında olsun, Balkanlarda olsun. Yaklaşık 20-25 hatta 30 ülkeye yakın ülke gezdim. Ama aklımın her zaman bir köşesindeydi Bali. O yüzden bir gün Bali'ye gideceğim tekrardan diyordum. Ve Bali'ye tekrardan geldim ama bu sefer farklı geldim. Bali'ye gelme sebebim Bali'de yaşamaktı. Normalde Türkiye'ye gidiyordum, dinleniyordum. İşte biraz böyle eş dost ziyareti vesaire. Ondan sonra tekrardan yurt dışına çıkıyordum. Böyle dinlenme sürecinde bilirler gezgin arkadaşlar, psikolojik bir yorulma söz konusu olur. Çok uzun süre seyahat edenlerde. O süreci atlatmak için Türkiye'ye gidiyordum ama en son dedim ki ya bu neden Bali olmasın? Türkiye zaten şu aralar biraz maddi olarak insanları zorlamaya başladı maalesef ki. Ekonominin işte biraz sıkıntılı olmasından dolayı. Ben de bu süreci burada yaşamak istedim. Bali'ye yerleşmek istedim ve artık Bali'ye yerleştim. Burada kendi düzenimi kurdum. Kendi şirketimi açtım. Burada artık danışmanlık hizmeti vermeye başladım. Bana birçok konuda sorular sorabilirsiniz. Seve seve zaten bunu cevaplıyorum. YouTube kanalımdaki yorumlar kısmından, Instagram hesabımdan birebir olarak sorularınız zaten gelmeye devam ediyor. Oradan yine sorularınızı sorabilirsiniz. Bali'de yaşamla alakalı. Bali'de dediğim gibi şu an mutluyum, huzurluyum. Her şey yolunda. Yani buradan sıkılacağımı da pek sanmıyorum. Zaman zaman belki farklı ülkelere yine gideceğim, yine seyahatlerimi yapacağım. Bali'de ne işle uğraşıyorsun diyen arkadaşlar var. Dediğim gibi Bali'de şu an danışmanlık hizmeti vermeye başladım. Bali'de yaşamla alakalı, Bali'de ev kiralama, Bali'de ev satın alma veya araç satın alma, Bali'de yaşamayı düşünüyorsanız, Bali'de iş yeri açmak istiyorsanız, Bali'de şirket kurmak istiyorsanız, Bali'de bir hayat kurmak istiyorsanız, ev kiralama veya ev satın alma istiyorsanız bu konularda bana ulaşabilirsiniz. Detaylı bir şekilde daha net bilgiler size aktarmış olurum. Ve artık bugün Bali'de şirket kurulum ve oturum izinleriyle alakalı bir video hazırlıyorum. Sizler de umarım keyif alırsınız. İyi seyirler dilerim. Evet arkadaşlar, bugün gelen sorularla alakalı güzel bir video hazırlamak istedim. Sizler için de böyle bilgi niteliğinde gelen sorularınıza örnek olacak şekilde. Bu arada güzel bir soğuk kahvem geldi. Gelen soruların en başında Bali'de oturum izinleri ve Bali'de iş yeri açma, şirket açma ile alakalı. Bununla ilgili güzel bir bilgilendirme videosu başlıyor hazırsanız. Bali'de şirket kurup oturum almak istiyorsunuz. Böyle bir planınız var. O zaman şöyle başlayalım en başta. Bali'de şirket kurmak istiyorsanız öncelikle bir tane pasaportunuzun olması gerekiyor. En az 2 yıl kullanım hakkı olan bir pasaportun olması gerekiyor. En az 2 tane ortak olması gerekiyor. Eğer yabancıysa, yani yabancı dediğimiz, siz Türk vatandaşısınız, Endonezya vatandaşına göre yabancı bir vatandaşsınız veya herhangi bir ülkenin vatandaşı. Bu iki ortağın da pasaport resimleri, onun haricinde 2 adet fotoğraf, iletişim bilgileri, mail adresi, telefon numarası falan derken işlemler başlıyor. İşlemler başladıktan yaklaşık 20-25 iş günü içerisinde bu şirket açılış işlemleri sonuçlandırılıyor. Fakat 20-25 gün iş günü diyorum. Bakın burada iş günü derken burada mesela Bali'de şöyle bir durum var. Resmi tatiller farklılık gösterebiliyor. Seremoniler oluyor vesaire, bazı özel günler oluyor. O günlerde resmi tatil sayıldığı için bu süreç biraz uzayabiliyor. 20-25 iş günü diyoruz ama ortalama gün sayısı olarak biz buna 1,5 ay diyebiliriz. 1,5 ay içerisinde şirketiniz açılmış oluyor. Az önce dedim ya, 2 tane ortak gerekiyor. Diyelim ki bunlardan bir tanesi sizsiniz, Ahmet. Diğer ikincisi de Mehmet. 2 iş ortağı, belki Türkiye'de yine işte yakın dostunuz, arkadaşınız, akrabanız olabilir vesaire. 2 ortak yeterli oluyor. Fakat 2 ortak değil de karı koca, yani evli olan bir bay bir bayan burada şirket açmak isterse o zaman da farklı bir uygulama devreye giriyor. Endonezya devleti diyor ki eğer karı kocaysa şirketi açacak olan kişi yanına bir tane lokal bir ortak gerekiyor. Onun için de burada lokal bir ortak
ortakla çalışmanız gerekiyor. Yani küçük bir hisse, böyle %2, %3, %5 gibi bir hisseyle o lokal ortağı burada sağlarsanız zaten şirketinizin kurulumu bu şekilde başlamış oluyor. Ama bu dediğim gibi sadece evli olan çiftler için şirket kurulum prosedürleriyle ilgili. Eş dost arkadaşsa bunda herhangi bir problem yok. Normal iki arkadaş, ama iki arkadaştan, yani iki ortaktan başka maalesef burada bir şekilde tek bir kişiyle şirket kurulumu olmuyor. Aynı zamanda şirket açmadan önce burada resmi bir adres göstermeniz gerekiyor. Diyelim ki Türkiye'de bir geliriniz var ve burada yaşamayı düşünüyorsunuz. Emeklisiniz veya işte başka gelirleriniz var. Herhangi bir şekilde çalışmak istemiyorsunuz. Evet, burada yine şirket açabilirsiniz. Şöyle, şirketi bu sefer de herhangi bir iş yeri kiralayarak açmıyorsunuz. Bir sanal ofis kiralayarak açıyorsunuz. Sanal ofis kiralama bedelleri de yıllık olarak ortalama $750 civarı, bilginiz olsun. Sadece sanal ofisi kiralıyorsunuz. Bir muhasebeciyle çalışıyorsunuz. Benim her zaman tavsiyem iyi bir muhasebeciyle çalışmak. Çünkü size 3 ayda bir herhangi bir gelir elde etmeyeceğiniz için bu süreçte, eğer ki sanal ofis kiralayıp sadece oturum izni başvurusunda bulunmak için şirket açıyorsanız, bu süreçte sadece 3 ayda bir size bir, hani Türkiye'deki gibi stopaj vergisi gibi bir vergi çıkar. Onu düzenli bir şekilde ödüyor olmanız gerekiyor. Fakat vergilerinizi düzenli bir şekilde ödemediğiniz takdirde burada şirketiniz kapanmış olur. Bu da ayrı bir not olsun. Örneğin şirketinizi kurduk. Şirketinizin açılışı yapıldıktan sonra sizin artık burada oturum izninizi almamız gerekiyor. Eğer Bali'de bulunuyorsanız, yani ya da Endonezya'da bulunuyorsanız, bu oturum izni başvurusunu yapabilmemiz için Bali'nin dışına bir haftalık bir süreyle ayrılmanız gerekiyor. Yani illaki Türkiye'ye dönmenize gerek yok. Bali'nin dışına yakın bir ülke olabilir. Mesela Malezya, Singapur gibi ülkelere, Tayland gibi ülkelere, Vietnam gibi ülkelere gidebilirsiniz. Yani orada bu bekleme sürecini geçirebilirsiniz. En azından hem çok fazla yol masrafınız olmaz, hem bir tatil gibi olmuş olur, farklı bir tatil gibi olmuş olur size. Bu şirket kurulum ve oturum izinlerinizi siz buraya hiç gelmeden de biz buradan evraklarınızı hazırladığınızda, bize gönderdiğinizde biz buradan zaten gereken hazırlıkları yapıyoruz. Siz buraya gelmeden önce bile buradaki oturum izniniz tamamlanmış ve şirketiniz açılmış oluyor. Girerken hiçbir şekilde problem yaşamadan 2 yıllık oturumunuzla birlikte girmiş oluyorsunuz. 2 ortak demiştik. 2 ortakla alakalı şöyle bir durum var. Ortağın birisi burada genel müdür sıfatında imza yetkisi olması gerekiyor. O genel müdür sıfatındaki kişiye hiçbir şekilde çalışma izni çıkartılamaz. Diğer ortağa çalışma izni çıkartmak için ayrı bir çalışma yapılması gerekiyor. Ayrı bir prosedürdür bu. Burada normalde iş yeri açan kişiler, ben iş yerimi açtım, geçeyim çalışayım. Yok abi, o şekilde maalesef burada kabul etmiyorlar. Ayrıca çalışma izni almış olmanız gerekiyor. Buradaki muhasebe ücretleri aylık $75 ile $250 arasında değişkenlik gösterebiliyor. Bu tamamen sizin tercihinize bağlı ve aynı zamanda buradaki yaptığınız işin cirosuna, bütçesine bağlı bir şekilde değişkenlik de gösterebiliyor. Açacağınız şirketle alakalı, şirketin işleyişiyle alakalı bu rakamlar burada değişkenlik gösterir. Şirketinizi bir arkadaşınızla ortak açtınız. Eşiniz ve çocuklarınız konunun dışında. Fakat onlarla burada yaşamak istiyorsunuz ve Bali'ye getirmek istiyorsunuz veya Endonezya'nın herhangi bir yerine. Burada onların oturum izinleri içinde her bir birey için ayrı bir ücret ödüyorsunuz. Oturum izni aldığınızda 2 yıllık kitasınız oluyor. Yani burada kitas derler. Kitas 2 yıllık oturum izni anlamına geliyor. Bu sonraki 2. yıl tekrardan aynı şekilde tekrarlanıyor, ama bu süreç içerisinde işletmenizin kesinlikle hiçbir şekilde vergi borcu vesaire olmaması gerekiyor. Bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor. Şirket kurulum esnasında veya sonrasında az önce bahsettiğim gibi tekrardan üzerinden geçmek istiyorum. Şöyle ki, şirket kurulumu yaptıktan sonra, kitasınızı da aldıktan sonra, bu kitas denilen burada oturum iznidir. Hiçbir şekilde bir çalışma izni anlamına gelmez. Eğer çalışma izni almak istiyorsanız onun için ayrı bir başvuruda bulunmanız gerekiyor. Lokalle çalışacaksanız çalışma izni almanıza gerek kalmaz, ama kendiniz yapacaksanız, yani imza yetkisi olan ortak değil de imza yetkisi olmayan ortak eğer bunu yapacaksa veya dışarıdan tekrardan eklenecek bir ortak yapacaksa yabancı olarak, bunun için kesinlikle bir çalışma izni alınması gerekiyor. Veya ortak değil, şirketinize bir Türkiye'den restoran açtığınız bir usta getirdiniz. Onun için çalışma izni olmadan kesinlikle bir gün bile çalışamazsınız. Burada bu tür konulara çok dikkat ediliyor.
Hiçbir şekilde bir yabancı çalışma izni yoksa çalışamaz. Aynı zamanda sizin kendi iş yeriniz bile olsa burada, kendi şirketiniz ama hiçbir şekilde kasaya bile geçemezsiniz. Buna buranın devleti müsaade etmiyor. Yabancı adam şirketini açar, yatırımcı olur ama diyor ki sen kasaya geçip herhangi bir para işlemi yapamazsın şahsi olarak. Bunu tamamen senin çalışanın yapmalı, senin çalışanın yapabilir diyor. Onun için Türkiye'den getireceğiniz bir arkadaş varsa onun çalışma iznini mutlaka almanız gerekiyor. Diyelim ki Ahmet ve Mehmet şirketi açtı. Ahmet'te imza etkisi var. Genel müdür olarak gösterildi. Mehmet'te imza etkisi yok. Mehmet'te imza etkisi olmadığı için bu Mehmet üzerine bir çalışma izni çıkartılabilir. Ekstradan bir eleman çalıştırmak istemiyorsa şayet veya burada bir lokal çalıştırmak istemiyorsa ilk etapta belki küçük bir yer açtınız ve oradaki ciroları daha iyi kontrol edebilmek için, işe daha hakim olabilmek için iki ortaktan biri burada çalışır ama ikinci ortak yardıma bile giremez. Ekmek arası bir şey sattınız, bir dürüm sattınız, onu paketleme şansı yok. Hiçbir şekilde kasaya veya tezgah arkasına geçemez ama müşteri olarak istediği kadar, istediği saatlerde gelir gider oturur ama arka plana hiçbir şekilde müdahale edemez. Çalışma izni olmayan ortak için söylüyorum. Bir diğer konuda şirket açılışı esnasında en az 5 tane madde eklemeniz gerekiyor. Yani restorançılık, kafe, bar vesaire, onun haricinde spa, masaj salonu. Bunun gibi 4-5 tane madde ekleyebilirsiniz. Bazı iş konularında faaliyet gösteremezsiniz. Örneğin dövmecilik gibi, onun gibi böyle lokal insanların kendi işlerinden olmamaları için devlet bu şekilde bir kural koymuş. Dışarıdan bir insan gelip benim buradaki vatandaşımın işini elinden almasın diye böyle bir önlem almış. Veya az önce dediğim gibi sadece oturum izni alabilmek için, burada KİTAS alabilmek için bir sanal ofis kiralayıp da bu şekilde bir şirket açabilirsiniz. Bu az önce bahsettiğim en az 5 tane faaliyet konusunu şirketiniz açılırken eklemenizi tavsiye ederim. Daha sonradan ya ben bir tane restoran ekleyeyim de ya yeterli benim için, restoran grubu, kafe grubunu ekleyeyim yeterli derseniz yarın öbür gün işleriniz çok güzel gitti. Farklı bir konuda faaliyet göstermek istediniz, bar açmak istediniz veya bir masa salonu, spa açmak istediniz. Bunun için de bu iş kollarını sonradan eklemeye kalkarsanız bunlar için her biri için ekstra bir ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. Bu ücretler değişkenlik gösterebilir, zamanla artış da gösterebilir. Ondan dolayı ilk başta faaliyet konularını, geleceğe dönük yapabileceğiniz yatırımları da hesaba katarak şirketinizi açmanızda fayda var. En çok merak edilen konuları size bu şekilde aktarmaya çalıştım. Sizin de bu şirket kurulum konusunda merak ettiğiniz sorularınız varsa sorabilirsiniz. Bana Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz. YouTube yorumlarından yazabilirsiniz. Ama birebir görüşmemizde her zaman için fayda var. Instagram'dan bana ulaşın, oradan yazın. Özelden görüşebiliriz orada sizinle. Şirket kurulum aşamalarını daha detaylı bir şekilde, şirket kurulum esnasındaki ücretleri, çalışma izinleri, oturum izinleri vesaire onların ücretlerini daha detaylı bir şekilde bana sorabilirsiniz. Bunu özelden bana yazarsanız oradan daha net bir şekilde sizinle iletişim kurup karşılıklı güvene dayalı bir şekilde çalışmaya başlayabiliriz. Daha detaylı bilgiler almak istediğiniz zaman bana her zaman sorularınızı sorabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz yorum yapmayı, yorumlarınız çok değerli. Like yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Severek izlediğiniz videolarımı da sevdiklerinizle paylaşarak bana daha fazla destek verebilirsiniz. Ve hala abone değilseniz lütfen abone olmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki güzel videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.